Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir lastik çalışması yapacağız. Henüz bluzumu bitirmedim. Şu an lastiğini yapacağız. Daha sonra ben iki parçasını örmüş bulunuyorum. Şu an kol ve arkayı ördüm. Ön ve diğer kolu beraber öreceğiz. Ve daha sonra da birleştirmesini yapacağız. Ama şimdi ben video gitgide uzamasın, üçe bölmeyeyim, dörde bölmeyeyim diye mümkün olduğunca anlaşılır, pratik ve kısa bir video hazırlamak istediğim için en azından dedim lastiğini ayrı bir video olarak hazırlarsam diğer bölümleri daha güzel hızlandırmadan, orasını burasını kesmeden daha güzel anlatabilirim. Onun için şimdi karşınızdayım. Ne yapıyoruz efendim? Burası bizim bluzumuzun yaka bölümü. Yakayı dümdüz yapacağım. Arka bedeni örüyoruz. Kayık yaka yapıyoruz ve sadece yaka bölümünde lastik olacak bluzumuzda. Ve araştırdım, dedim bu sefer farklı bir lastik yapayım. İki ters bir düzden sıkıldım. Bir ters bir düzden sıkıldım. Değişik bir şey olsun. Bluzumuz da güzel oldu. Bu bluzumuza yakışır bir lastik olsun dedim. Bula bula ne buldum dersiniz? Cilveli lastik buldum efendim. Şimdi cilveli lastiğin birinci aşaması da şöyle oluyor. İlk ilmeğimizi alıyoruz. İpimizi öne getirdik. Bir ters alıyoruz. Atışlarımız nasıl olacak? Tersi örerken ipimizi şişimizin üzerinden çevirerek alıyoruz. İpimiz arkada. Düzleri örerken de ipi yine şişin üzerinden atarak yapıyoruz. Birinci sırada ne kadar elimizi alıştıra gidersek ikinci sırada bu daha kolay olacak. Birazcık da araştırma yaptım başka ne yapabilirim diye. En çok bu hoşuma gitti bugün. Hem bildiğim bir lastik türü hem de yeniden dedim bir değerlendireyim. Uzun zamandır yapmadım. Görüyorsunuz. Aynen bir ters bir düz yapar gibi ipimiz bir arkaya bir öne gidiyor. Sadece ilk sıramızdayız ve ilk sıramızda şu alıştırmayı yaparak da gidiyoruz. İkinci sırada bir detayımız daha var, onu göstereceğim. Çünkü bu başlangıçta önce şişe ilmek atıp daha sonra bir ters bir düz örerek yaptığım bir bölüm değil. Direkt olarak örnek bitmeden görüyorsunuz, şurada da göstereyim örneğimi. Örneğim daha bitmeden direkt lastiğe geçtiğim için bu sırayı böyle hazırlık aşaması olarak görüyoruz. Üstten atıyorum. İpim önde, üstten atıyorum. Ben normalde bir düz bir tersi böyle örüyorum. İkisini de aynı taraftan atıyorum ama şimdi tersi de böyle atarak devam ediyorum. Bu sırada elimiz alışsın. İkinci sırada minik bir püfümüz daha var. Kolay değil. Cilveli lastik yapacağız. Olacak o kadar cilvesi. Birinci sırayı yapıyoruz. Buluşuyoruz. İkinci sıramızda küçücük bir püfümüz var. Bunu her ilmekte yapacağız. Böylece bizim lastiğimizi adını veren cilveli lastiği yapmış olacağız arkadaşlar. Bu da çok kolay. İlmeğime normalde şöyle düzelterek alıyoruz ilmeklerimizi. Düzeltmeden çapraz bir şekilde aldım. Ters öreceğim. İpimi öne aldım. Burada benim lastiğim şöyle de yaklaştırayım iyice. Görüyorsunuz düz duruyor. Normalde ben şuradan girip alıyorum ilmeğimi. Ve böylece ne oluyor? Arka taraf düz gözükmüş oluyor. Ama bu örgüde buradan değil, şuradan alacağım ilmeğimi. Tekrar ipimi arkaya attım. Şimdi düz öreceğim. Düzü normalde şöyle düzelterek öreriz. Görebiliyor muyuz? Şöyle iyice de yaklaştırayım. Normalde şişimizde şuradan ilmeğimizi düzeltiriz ve öreriz. Ama burada öyle yapmayacağız. Yine ilmeğin çaprazından giriyorum. Şu arkadan da görebiliyor musunuz? Ve yine üstten atarak örüyorum. İpim önde. Böyle düzeltmiyorum. Çaprazından giriyorum. Şöyle görüyorsunuz. Normalde
Şu ilmek şöyle öreriz ve arkası düzgün gözükür. Ama biz öyle yapmayacağız. İlmeğimizi çaprazdan giriyoruz. Üstten atarak da örgümüze devam ediyoruz. Bir tane daha düz örmek istiyorum. Beraberce görelim. Çaprazından giriyorum. Düzü üstten atarak örüyorum. Tersi girdim. Önce ipimi öne alayım. Tersi çaprazdan giriyorum. Üstten şişime ipimi atarak tersimi de örüyorum. Şöyle birkaç tane de hızlanarak yapayım. Daha iyi anlamış olacaksınız. Ben de böyle uzun zamandır örmediğim için unutmuşum. Ama ara ara böyle bir şeyleri değiştirerek yapmak çok sağlıklı arkadaşlar. Beyin sağlığı için tüm doktorların söylediği bu. Her gün aynı şeyi yapmayalım. Ara ara değiştirelim. Değişiklik iyidir. Hani diyorlar ya, bazen diş fırçanızı dominant eliniz sağ ise solla fırçalayın dişinizi. İşte ne bileyim, saçınızı sağ elinizle tarıyorsanız arada bir sol elinizle tarayın. İşte makyajınızı yapmayın. Makyaj biraz bu riskli olabilir. Gözümüzü falan çıkarabiliriz. Ama böyle ufak tefek şeyler. Böylece örgünün bize kattığı yararlar sadece ısınmak, güzel görünmek değil, beynimize de iyi gelmesi. Şimdi burada henüz ikinci sıradayım. Pek bir şey anlaşılmıyor. Birkaç sıra ben örüp geleyim. Buranın görüntüsünü size göstereceğim. Daha sonra da bitmiş halini kapağa koyacağım. O yüzden ne yapıyoruz? Hiç merak etmiyoruz. Çaprazdan alıyoruz. Normal ördüğümüzün tam tersi yönde alıp örüyoruz. Örerken de şişimize hem terste hem de düzde ipimizi üstten şişimize atarak örüyoruz. Bu kadar kolay ama sonuç güzel. Lastiğimiz şu an bu durumda. Ben birkaç sıra daha öreceğim kesmeden önce. Keserken de bir ters bir düz keser gibi veya iki ters iki düz keser gibi tersi tersten düzü düzden keseceğiz. Şu an ben şöyle iyice de kameramı ayarladım. Şöyle baka baka örgümü de dışarıya çıkarmadan bir son kez tekrar göstermek istiyorum. Ters örerken ipimizi öne aldık. Şöyle bir ilmeğimiz var, görüyorsunuz. Normalde şuradan girip örüyorum ama burada şuradan giriyorum. İpimi de sağdan sola doğru şişimin üzerinden doluyorum, örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Normalde şuradan girerek ördüğüm düz örgümü de çaprazından şöyle bakın, şuradan girerek alıyorum ve burada da ipimi soldan sağa doğru doluyorum. Bir kez daha görelim. İpim önde. Şuradan girdiğim ters örgümü normalde böyle örerken şuradan giriyorum ve ipimi sağdan sola doğru örüyorum. Arkaya aldım. Şuradan ördüğüm düz örgümü bu lastikte ipimi alıyorum. Şişim ilmeğimin içinde soldan sağa doğru atarak örüyorum. Bir müddet sonra bayağı hızlanıyorsunuz. Şurayı ben 5-10 dakika içinde ördüm. Görüyorsunuz, bayağı da büyük bir alan. Ya bundan bir şeyler yapılabilir. İlla lastik olarak kullanmayıp böyle örgüler de örebilirsiniz. Ki kalın bir şişle örüyorum şu an, görüyorsunuz. Böyle de hoş oldu. Şuradan daha da net gözükecek sanırım. Şöyle güzel çapraz çapraz giden hoş bir lastiğimiz oldu. Özellikle bebek kıyafetlerinde çok sevdiğim bir lastikti bu. Bluzumuz bittiğinde de diğer bölümlerle devam edeceğiz. Dilerim işinize yarayan bir örnek olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.